Bir şeyin yayılması için neye ihtiyaç var? Mesela şu suyu buraya döktüm. Yayılması için neye ihtiyaç var? Bir alana ihtiyaç var. Bilyeleri yere attım. Yayılması için bir alana ihtiyaç var. Yani bir perdeye ihtiyaç var. Bu alana perde diyelim. Sesin yayılması için hava moleküllerine ihtiyaç var. Çünkü ses neyle yayılıyor? Titreşimle yayılıyor. Yani yayılacak her madde veyahut her dalga mutlaka bir ortama ihtiyaç duyar. Doğru mu? Peki şimdi biz yıllardır derslerde atom gördük. Atomun içinde nötron gördük, proton gördük. Dışında da dönen elektron gördük. Peki o arada ne var? Boşluk olsa yayılmaz bunlar. Çünkü bir şeyin yayılması için neye ihtiyaç var dedik? Bir alana. Boşluk diye zannettiğimiz atomun altına dahi nüfuz eden o maddeye biz esir maddesi diyeceğiz. Kainatın en küçük yapı taşı atom değil esirdir. Neyi dolduruyor? Boşluk zannettiğin ne varsa hepsini dolduruyor. Mesela şimdi uzaydan güneşin ışığı bize kadar ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Şimdi bu dalga değil mi? Işık dalga. Bu dalganın ulaşması için ne lazım dedik? Bir alan, bir perde lazım dedik. O zaman boşluk olsa ulaşmaması lazım. Demek ki boşluk dediğimiz şeyde bir doluluk var. Hem de zerre miskal boşluk bırakmayacak, bir vakum bırakmayacak kadar doluluk var. İşte tamamını, kainatın tamamını dolduran bu maddeye esir maddesi diyeceğiz. Evrendeki bütün enerjinin hareket etmesi için bir perde lazım. Şimdi siz sinemaya gidiyorsunuz, bir film izliyorsunuz. Açtın Yüzüklerin Efendisi 3 küsur saat. Bütün izlediğin haller, hareketler, sahneler nerede gerçekleşiyor? Bir perdenin üzerinde. Demek bir enerjinin hareket edebilmesi için neye ihtiyaç var? Perdeye ihtiyaç var. Demek ki uzayda, uzay boşluğu denilen şey aslında bütün maddenin hareket ettiği bir perde ve bu perdenin karşılığı nedir? Esirdir. Demek ki boşluk dediğimiz şey aslında esir maddesi. Şimdi soru şu. Bu uzayda perde dedik ya. Çünkü dalganın yayılması için bir perde lazım dedik. Hani su döktüm ne lazım? Bir alan, bir perde lazım. Uzayda bu maddenin, dalganın yayılması için gereken perdenin kumaşı nedir acaba? Şimdi de bunu konuşalım. Uzaydaki perdenin, boşluk dediğimiz alanın, aslında dolu olan, esirle dolu olan alanın kumaşı nedir? Zamanında Aristo buna eter demiş. Eter. Hatta demiş ki göğe mavi renge veren bu eter maddesidir demiş. Allah Allah bak. Daha sonra dünyanın dönüşüyle ışık hızını hesaplıyorlar. Işık hızı hiçbir şekilde değişmiyor. Işık hızı çok kuvvetli. Onun yönünü, hızını değiştiren tek şey kara deliğin çekim gücü. Dünyanın dönüş yönünde de ışık hızı aynı, ters dönüş yönünde de ışık hızı aynıysa bu eter maddesi biraz olmayabilir demişler. Öyle bir çıkarım yapmışlar. Daha sonra 1920'de Einstein tekrar hayır o boşluk dediğiniz şeylerin her birisi aslında eter ile doludur demiş. Sebebini de şöyle açıklamış. Büyük kütleler uzay zamanı büküyor. Bir şey bükülebiliyorsa boş değil, doludur demişler. O yüzden de demişler ki uzay bir şeyden yapılmış olmalı. Neden? Bükülebiliyor. Uzay bir şeyden yapılmış olmalı. O yapıldığı şeye de onlar eter diyor. Onların eter dediğine de Üstad Hazretleri birazdan esir diyecek. Yani bu boşluğun kumaşı nedir dedim ya. Aristo, Einstein buna eter demiş. Şimdi alt başlığımıza geçelim. Üstad Hazretleri de bu perdenin, boşluk dediğimiz bu perdenin kumaşına esir diyecektir. Üstad Hazretleri diyor ki kainatta cüzü la yetecezza. Yani parçalanamayan bir parçacık vardır diyor. Maddenin en küçük yapı taşı budur diyor. İşte maddenin en küçük yapı taşı olan bu parçacığa esir denilir. Şimdi çok dikkatli dinle. Ve mevcudatta gördüğünüz, mülk cihetinde gördüğünüz ne varsa ham maddesi esirdir demiş. Karpuz sever misin? En alt yapı taşına insek ne çıkacak karpuzdan? Esir. Kavunun en alt yapı taşına insen aynı esir çıkacak. Aynı esirden melekutunu elinde tutan Allah aynı esirden. Kün emriyle karpuz, kün emriyle kavun, kün emriyle saçını, kün emriyle yanağını yaratıyor. Nasıl? Bir örnek vereyim akılda kalsın. Bu Transformers'ın bir filmi vardı. Hani o uzayda dövüşen robotların parçaları dünyaya düşüyor. O saçı olmayan gözlüklü bir adam da laboratuvarına alıyor o parçayı. O filmi izlediyseniz hatırlarsınız. Daha sonra o parçayı laboratuvar ortamında bakıyorlar, şöyle diyorlar. Silah ol diyorlar, o parça silah oluyor. Hatırladınız mı o filmi? Telefon ol diyor, aynı parça telefon oluyor.
İşte araba ol diyor. Aynı parça araba oluyor. Bir parçadan nasıl birçok şey oluyor? O film onu bir gösteriyor örnek olarak. Esir maddesi aynı buna benzer. Ham maddesi aynı esirden Ömer. Ham maddesi aynı esirden Mehmet. O yüzden Üstad Hazretleri diyor ki zerreyi eritseniz karşınıza esir çıkacaktır. Esir de zerrelerin tarlasıdır diyor. Yani bütün kainat esir hamurundan yapılmış. Anneniz böreği neyden yaptı? Hamurdan. Keki? Hamurdan. O D böreği, içi semizotlu D böreği, Sivas katmeri neyden yaptı? Hamurdan. Bir hamurdan birçok şey. İşte esir böyle. Kainatın hamuru hükmünde. Kainatta boşluk dediğimiz şeyleri dolduran esir maddesi aynı zamanda kainatın hamuru hükmünde. O zaman şöyle diyebiliriz. Zerreden önce esir gelir. Zerrenin altını kassak ne çıkacak? Esir. Esirin altını kassak emir çıkacak. Emirin altını kassak nuru Muhammed'i çıkacak. Bakın hadiste ne diyor? Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Hadise bak hadise. Zerrenin altını kassan esir, esirin altını kassan emir, emirin altını kassan nuru Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O zaman şunu diyebiliriz. Çok dikkatli dinleyelim bak. Esir kün emrinin maddeye dönüşmüş halidir. Çünkü esirden önce emir vardı. Melekut'un bir üst çizgisini anlatacağız dedik ya. Oldu mu şimdi? Esir kün emrinin cisimleşmiş halidir. Maddeye dönüşmüş halidir. Çünkü Allah bütün kainatı o hamurdan yaratmış. Melekut'un bir üst çizgisinde o yüzden emirle hareket eden esir var. Allah Allah. Üstad Hazretleri'nin esirle ilgili yorumlarının Hud suresinin 7. ayetinden mülhem olduğu söyleniyor. O ayeti de okuyayım sizlere. Hem odur ki gökleri ve yeri 6 aşamada yarattı. Ondan önce arşı bir su veyahut sıvı üzerindeydi. İşte arşın o su ve sıvı üzerindeydi dediği manadaki su ve sıvı esir maddesi. Yani esir maddesine bir ayette işaret var mı dersek bu ayetten mülhem olmuş yazdıkları. Allah Allah. Ayette geçen arşın üstünde durduğu su ve sıvı esir maddesi. Üstad Hazretleri başka bir yerde şöyle diyor. Fezai ulvi bil ittifak esir ile doludur. Yani esiri çok bahsettiği yerler var. Yılda 1920'ler. Nereden ulaştın bu bilgilere? Nasıl çözdün bu incelikleri? Ziya, elektrik, hararet yani ısı gibi sair seyyalat-ı latife. O fezayı dolduran bir maddenin vücuduna delalet eder. Neden delalet eder? Çünkü bunlar dalga hareketi yapar. Dalga hareketi varsa bir perde vardır. Çünkü bir şeyin üstüne hareket edecek. O perde de esirdir. Elektrik ve manyetik alan etkileşimi varsa esir vardır. Çıkarım bu yani. Isı ve ışık iletimi varsa esir vardır. Çekim kuvveti, gravitiyen kuvveti varsa esir vardır. Çünkü bunların hareketi için bir perde şarttır. Sinema filminin hareketi gibi. Alt başlık sicim teorisi. Bilim camiasında bazıları esir maddesini sicim teorisi destekliyor diyorlar. Peki nedir sicim teorisi? Tabii işin uzmanları daha iyi bilir. Ben böyle kendi anladığım şekilde söyleyeyim. Sicim teorisi şunu diyor. Atom daha küçük parçalardan oluşur. Bu bilgi bizde de var değil mi? Nelerden? Protondan, nötrondan, elektrondan oluşur. Bunların da biraz altına inersek kuarklardan oluşur diyorlar. Bunların da altına inersek sicime göre Planck uzunluğu denilen, Planck uzunluğu demek 10 üzeri eksi 33. Uzunluk boyu bu. 10 üzeri eksi 33. Planck uzunluğundaki sicimlerden oluşur madde diyorlar. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ve bu sicimler sürekli ne halindedir? Titreşim halindedir diyorlar. Halil insan vücut sıcaklığının denge hali nedir? 36,5. Peki duran bir Mehmet nasıl sürekli 36,5'ta kalıyor? İçeriden bir şeylerin titreyerek o sıcaklığı sağlaması şart. İşte onun bu kuarklar olduğundan, hatta o küçük sicimler olduğundan bahsedilmektedir. Allah Allah. Az daha titrese de 40 olsa havale geçirdi diyorsun. 33-32 olsak mefta dersin, karnı şişmesin diye üzerine metal koyarsın. Nasıl ya? Havuz gibi. Yani kainattaki
Kum tanelerini toplasan daha fazla parçacık var değil mi vücudumda? Nasıl bunlar 36,5'u dengeliyor? Buna tesadüf, ya bunları konuşmaya gerek yok ya. Şöyle nizamlı bir işe tesadüf olmuş. Bilmem kaç yılda olmuş. Bunları konuşmaya inanın hacet yok. Demek ki bir meselenin köküne insek, ağacın kökünü çözsek dallarıyla uğraşmaya hacet yoktur. Şu teori, bu teori, bu teori gerek yoktur. Üstad Hazretleri işte hep orayla alakadar olmuş. İnsanın dalalete saplandığı meselelerdeki ağacın kökünü kesmiş, dallarını kırmakla uğraşmamış. Bakın kaç yıl oldu şu medresede Risale-i Nurları düzenli okuyup bir tane garip soru soran arkadaşa denk gelmedim. Neden? Hep ağacın kökü kesilmiş. Hep dallarıyla uğraşılmamış. Olayı görüyor musunuz? Allah Allah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salavat. Çıkmazdayım ya Rab. Yalnızlıklarım, yorgunluklarım, kaybettiklerim, kalbimi acıtan, hayatımı zindana çeviren ne varsa hepsini aldım, geldim huzuruna. Ve hepsinin ilacını buldum bu kitapta. Kalbimin yaralarını sarıp huzur veren şu iki zikir. Ya Baki, entel baki. Ya Baki, entel baki. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.